Hello. Commando, you look like commando brother. Dur kaşıyım ben, dur gel. Oh. Yak ve buffalo'nun çiftleşmesiyle meydana gelen hayvanlarmış. Çopke. Vallahi burada hayvan olmak da zor, insan olmak da zor. Are you sharpa? Ya. You are sharpa? 70.000 rupi kazanıyormuş. Haydi bakalım, yürüyüşün en zor kısmına geldik. Bakarsan uzak, yürürsen yakın. Mottomuz bu arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman Aura Sebulon Unique sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Bu sabah kalktım ve dağları, tabiatı sevdiğimi bir kez daha hatırladım. Yoksa para versen insanlara böyle şeyler yaptıramazsın. Bazen böyle işte Karadeniz yaylalarında teyzeler görüyor. Uşağım diyor, dizlerinize yazık. Hadi geçtik sağlığınızı, dizlerinize yazık. O kadar yükü çekiyorsunuz, dağlara geliyorsunuz filan. Deli misiniz, derdiniz ne filan diyor. Gerçekten pek akıllı işi değil. Boşuna mı Ferhat şiirin için dağları deldi? Velhasıl şu anlık herhangi bir şiirinim olmasa da ben de dağları deliyorum. Dostlarım, Namçe'den yolculuğum başladı. Hava böyle hafif bulutlu. Bugün sanırım çok zor bir yolculuk olmayacak. 400-500 metre bir irtifa kazanacağız ve Namçe'den Tengbuçe'ye gideceğiz. Namçe'yi gerçekten sevdim. Buraya böyle tatile gelinir. Yani bir hafta falan geleceksin, tatil. Etrafta küçük küçük yürüyüşler yapacaksın. Kendini çok yormadan. Öyle bir yer. Şimdi tabii ki irtifa kazanacağız. Yine videolarda seslerini duyabilirsiniz. Bir anda konuşup bir anda yürümek kolay olmuyor. O yüzden beğeni, yorum ve hype'larınızı sizden rica ediyorum. Yolculuğuma bu şekilde destek olmuş olursunuz. Elveda Namçe. Tekrar görüşmek üzere. Beni güzel ağırladın. Güzel insanlarla tanıştık. O insanlarla muhtemelen yolda tekrardan karşılaşırız. Ama şimdilik yavaş yavaş adımlayalım. You wanna say hi? Hello. Haydi bismillah. Başım mı kaşınıyor? He? Dur kaşıyım ben, dur gel. Oh. Hadi görüşürüz. Orada yavrusu var. Hey gide gidiyor. Yükü de şurada. Hatta bir 30-40 kilosu var herhalde. Bakayım. Tabii. Orada da inşaat yapılıyor muhtemelen dağın tepesine. Sabahtan beri eşya taşıyorlar. Çok büyük bir sektör. Çok büyük bir otel sektörü, çok büyük bir turizm sektörü var burada. Çok erken başlamış. 1950'li yıllarda turizm burada başlıyor. Hello, namaste, good morning. Good, and you? Where are you from? Nepal. Namche or? I am from Turkey. Nice to meet you, my friend. You will walk or you are going back? How was the Everest? The weather? Clean. Okay. I hope I can see also. Okay, my friend. See you. Bye bye. Şu peynire bakın. Bak. Genelde yak sütünden yapılıyor. Daha önce tattım. Bayağı güzel, lezzetliydi. Yolda dikkatimizi celbeden ne varsa paylaşmaya devam. Namaste. Good morning. Namaste. Wow, so big ha. Wow, büyük. Duman geliyor, duman. Duman geliyor öteden ha. Önde bufalolar, mandalar, arkada biz ağır ağır ilerliyoruz. Bu arada dağlar çok ihtişamlı ve heybetli görünüyor yine. Ki yani bunlar da 7000 metreden düşük olanlar ha. Daha 8000'likleri göreceğiz. Tabii 7000'likleri göreceğiz. Tabii ki geldiğimiz yerler. Hep söylediğimiz bir şey vardı. Ne diyorduk? Bakarsan uzak, yürürsen yakın. Mottomuz bu arkadaşlar. Hava sanki biraz böyle bozacak gibi. Biraz böyle rüzgar esiyor. Ama bugün çok yürümeyeceğim için motivasyonum, enerjim, her şeyim yerinde. Arkadaşlar şu an karşımda Everest var, Nuptse var, Lhotse var. Şuradakiler Nuptse ve Lhotse. Everest sol taraflarında kaldı. Şu anda bulutların arkasında. Ben ilerleyemiyorum bu arada. Çünkü böyle yürüyorum. Sonra aradan böyle dağ kendini gösteriyor ve ben böyle çivi gibi olduğum yerde kalıyorum. Yani Yaradan'ın kudretini görüyoruz burada. Namaste. Şu tam karşımızda Amadablam var. Teknik tırmanış gerektiren, gerçekten böyle çok sivri bir dağ.
Hani diğerlerine hiç benzemiyor görüntü olarak. Ama şu an bulutların arkasında. It's like that. Sorry. Can you see me? Yep. Heh, okay. Şimdi sağ olsun abimiz bana yardımcı oluyor kamerayı tutmak için. Tam şu vadiye ineceğiz. Biraz iniş olacak. Şu karşıdaki dağlarda bir çay molası yapacağız. Vadide bir yemek molası yapacağım. Ve sonra kendimizi yukarı doğru vuracağız. Tembüçe'ye doğru. Bu arada herkes çok mutlu. Böyle herkes birbirine selam veriyor. Tam ben kamerayı tutarken abimiz dedi ki ben tutabilirim senin için dedi. Thank you so much. Jopke. Okey. Arkadaşlar bu hayvanlara jopke deniyormuş. Ben bir yak dedim, acaba bufalo mu dedim. Yak ve bufalonun çiftleşmesiyle ortaya çıkan, meydana gelen hayvanlarmış jopke. Tabii ki çok güçlüler. Şimdi yukarı doğru çıktıkça ları göreceğiz. Onları çok merak ediyorum. Çünkü onlar belli bir irtifanın aşağısında yaşayamıyorlar. When we go up, so we will see yak, right? Okay. Because of they cannot survive under the... Bakın yine tüp taşıyorlar. Vallahi burada hayvan olmak da zor, insan olmak da zor. Çok sinematik değil mi ya? Hello my friend, how are you? Good. What's your name, brother? My name is Udi Brai. Udi Brai. Yeah. Are you Sharpa? Yeah. You are Sharpa? No. You are not Sharpa. Who are you? Nepali. Nepali. How old are you, bro? 20. 20 years. 22 old. 22 years old. Okay. This is yours animals? Yeah. Do you have how many animals? 7 animals. 7 animals. Okay. Right? Oh, 7-0. 7, okay, 70,000. One. Okay. Bir günde 70.000 rupi kazanıyormuş. Total 7, right? 7. Okay. Hemen Türk hesabı kafaya hesap makinesi gibi çalışmaya başladı. Ne kadar kazanır diye. Okay my brother, see you again. Çünkü vallahi bana vurdular mı aşağı doğru yuvarlarlar beni. Gele. Anlıyorlar ha dilimden. Nah. Bak durdular. Aferin lan size. Sizin canınızı yerim ben lan. Gel. Oğlum, var ya çok güçlü ha. Arkadaşlar şimdi Yeni Zelandalı bir beyefendiyle tanıştım. Sağ olsun bana çekim yaparken de yardımcı olmuştu. Beyefendi Hillary, yani Everest'te ilk tırmanan kişi. Paraların üzerine resmini basmışlar. Aynı şekilde Everest'te burada yani yaşatıyorlar. Ben de kendilerine şey sormuştum. Yani herkes bilir mi demiştim. Yani biz dedi paramızın üzerine dahi bastık dedi. Öyle bir anlamı varmış. Thank you so much. I'm Hillary Clinton. I can't believe it, you know. Arkadaşlar, daha önce Budizm'den bahsetmiştim. Şimdi de böyle halıya işlenmiş o nesneler, o şekiller, o silüetler var ya, onlar da bize coğrafyadan haber veriyor. Bakın burada hayvana karşı büyük bir saygı ve sevgi görmüştüm. Onu halıya nakşetmişler. Bu Budizm'de ya büyük günahlardan bir tanesi. Kesinlikle canlıya kıymıyorlar ve onları da tabii ki resmetmişler bu şekilde. Vay. Abi buraya ne güzel yer yapmışlar ya. Dostlarım, şurada hemen bir mağara gördüm. Öyle bir girelim bakalım. Ya, mola yapılacak çok güzel yerler ha. Himalaya Tiger, Himalaya kaplanı falan var ya. Düşünsene karşıma falan çıkıyormuş. Allah muhafaza. Ne var burada? Ama hep çöpünüzü hep buraya getirmişsiniz ya. Turistlerin işi değil. Yerlerin işi. Yağmurdan, kardan, kıyametten korunmak için ideal. Ve burada ne var? Yanlış biliyorsam da düzeltebilirsiniz. Ben kuş ağacına benzettim bunu ya arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Kuş ağacı mı yoksa farklı bir ağaç mı? Bilen varsa yorumlarda bizi aydınlatırsa çok sevinirim. Bu dikkatimi çekti. Bir de ne dikkatimi çekti? Şurada hemen dede sakalları var, böyle bir yosun türü. O da buradaki havanın temizliğini gösteriyor aslında. Oksijen olarak yetersiz olabilir ama hava temiz diyor yani burada. Mesela hava da burada temiz olmayacaksa nerede olacak? Ve tabii ki orman gülleri. Birçok yerde orman gülü var. Acı bal var aynı şekilde burada. Şöyle bir atmosfer.
Tabii bu hayvanların etinden, sütünden yararlanıyorlar. Bir de dışkısından yararlanıyorlar. Karadeniz'de bilirsiniz, farklı coğrafi bölgelerimizde de aynı şekilde teknikler uygulanıyor. Ne yapıyorlar? Bu dışkıları topluyorlar, kurutuyorlar ve sobada yakıyorlar. Yani hiçbir şey israf olmuyor. Buna dikkat ettiklerinin farkına vardım. Şimdi burada dalbat adında bir yemek var. Mercimekten yapılıyor. Bir tepside geliyor. İçerisinde işte dalbat dediğin zaman pirinci var, sebzesi. İçerisine işte bufala eti veya da tavuk eti tercihinize göre böyle bir tepsinin üzerine birkaç farklı yemekten oluşan bir set. Genelde pirinç ve dalbatı sınırsız söylüyorlar. Ya zaten insanın yiyebileceği limitli. Bitirdikçe isteyebiliyorsunuz. Tabağımı bitirdim, sonra tekrardan istedim. Özellikle belirtti yani hani çöpe atmak falan yok dedi. Dedim tabii ki dedim ya, yani israfa karşıyız. Hoşuma da gitti yani böyle bir uyarıda bulunması. Demek ki böyle hassasiyetleri var. Çok güzel. Nepal insanını seviyorum ya. Seyahat etmek insanın empati duygusunu geliştiriyor. Şimdi Nepal'e doğru adımlarken porter dedikleri işte hamallarla karşılaşıyorum. İşte kimisi 18 yaşında, kimisi 20 yaşında ve taşıyıcılık yapıyorlar. Taşıdıkları kilolar da minimum 30 kilogram. Bu karşımda gördüğünüz abi de 44 yaşında 45 kilogramlık bir ağırlık taşıyor. Günde ne kadar kazandığını sordum. Sadece 2000 rupi kazanıyormuş. Düşünsenize arkadaşlar, sabahtan akşama kadar sadece 600 liraya hamallık yapıyorsunuz. Ve şu andaki rakamımız da 3500 metre civarında. Bu yükleri 5500'e kadar çıkartıyorlar. Bazıları ki onlar genelde Şerpa, onlar tabii ki Everest'e kadar gidiyorlar. Everest'e kadar tırmanıyorlar. İnsanlara rehberlik yapıyorlar. Bu arada Şerpaları hamal olarak nitelendiriyorlar ama Şerpalar hamal değil arkadaşlar. Onlar buradaki bir etnik grup. Mola yapacağım yer. Çünkü buradan sonra enerji ihtiyacım olacak. Baksana çocuk işçi resmen ya. 15 yaşında var yok. Namaste. Yol açıyorlar. O zaman bana afiyet olsun. Pilavlı, yumurta, üzerine karabiber koydum, ketçap koydum. İçerisinde havuç var. Allah ne verdiyse var yani. Şu anda yediğim en lezzetli şeylerden bir tanesi. İnsan aç olunca her şey lezzetli gelirmiş ya. Biraz öyle benim şu anda. Bugünümüze de şükür. Allah olmayanlara da versin. Bana afiyet olsun. Şöyle bir yerde yemek yemenin maliyeti de ne kadar oluyor? Bu da ayrı bir konu. Şimdi şey diyebilirsiniz ya Melih, her videoda bahsetmene gerek yok. Ama her videoda fiyat değişiyor arkadaşlar. Yani burada irtifa arttıkça fiyat artıyor. Mesela şehirde 1 litrelik suya 20 rupi veriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz, aynı suya 100 rupi veriyorsunuz. Biraz daha çıkıyorsunuz 200, 300, 400, 1000'e kadar çıktığı söylüyor yani. 1000 olduğu zaman da şu anın kuruyla 300 liraya yakın. Benim o yediğim tabak yumurtalı, işte pilavlı, sebzeli falan, o da 750 idi. Yani 210-220 lira civarında öyle bir yemeği yiyebiliyorsunuz. Ben şimdi karşıya geçeceğim. Ama nereden geçeceğim? Şu köprüyü geçeceğiz arkadaşlar. Şuraya bak ya. Everest'ten gelen işte eriyen buzullar. Deme şampiyon. Yalnız şunların boynuzuna bak ya. Çok sivri ya. Böyle boyamışlar gibi. Haydi bakalım, yürüyüşün en zor kısmına geldik. Buradan sonrası hep tırmanış. Evet. Böyle durumlarda insan gerçekten porterları, hamalları arıyor. Ama benimki böyle bir şey oldu. Yani son raddeye kadar dayanmak istiyorum porter kullanmamak için. Yani bakalım yapabilecek miyim? Oh, rüzgar esmeye başladı. Vadi deli esiyor. Hello. Hello. How are you? Good. You are army. You are army. Yeah. You are commando. No. Not commando. You look like No. commando, brother. What's your name? My name is Sundar Sheikh. Sondar Şey. See Where you are you again. from? I am from Turkey. Yeah. You speaking Nepali? Sure, bro. Every Turkish can speak Nepali. Yeah. Let's go. Let's go, brother. I will make video here. Arkadaş, şuraya bak ya, şuraya bak. Bak, vadi var ya, öyle bir esiyor ki. Şuradan anlayabilirsiniz. Vadi çok fena ve bu ileride daralıyor. Bildiğiniz kanyon gibi. Şuraya düşsen herhalde 3 dakikada hipotermi geçirirsin. Haydi bakalım. Son köprüyü geçtik. Arkadaşlar burada bir diğer checkpoint var. Bunu bilmiyordum. Yani diğerini de bilmiyordum gerçi de. Bakın burada da internet var. Bedava 0.15
megabyte internet. Hello, checkpoint. So, it's my passport and inside. No guide. I'm a guide, I'm Sharpa. I'm going to ABC and after ABC, Chola Pass, Kokyo Lake and come back. Deminki gördüğüm arkadaşlar. Dedim onlar asker misiniz? Anlamadılar herhalde. Askerlermiş. Geçtiğimiz günlerde Everest'te tırmanan bir aile görmüştüm. Çocukları birkaç aylık. Şimdi ona benzer bir aile gördüm. Hello. What a lovely family. 20. 20 months. 1 year and 8 months. Okay, 1 year and 8 months. I think I saw you on social media. How is going? You went to ABC? Okay. Wow, it's really good. Is it? She's shy. Where are you from? Russia. Okay. Yeah. We have a gift for you. It's made our daughter. This Ah, keychain. thank you so much. Thank you. Maya. I think singing, huh? Thank you so much for gifts. Nice to meet you. Yeah, bye bye. Yeah, bye. Aa, çok hani diyorlar ya işte çocuğun olunca gezemezsin. İşte ev alınca gezemezsin. Araba alınca gezemezsin. Abi yapan yapıyor işte bir şekilde. Kısıtlı zamanda da olsa yapıyor. Bak iki çocuğuyla beraber Everest'e tırmanmışlar. Sonra geri dönüyorlar. Yoldayken ailelerle de karşılaştım. Fiziksel engeli olan insanlarla da karşılaştım. Yaşlı insanlarla da karşılaştım. Çok genç insanlarla da karşılaştım. Yapmak isteyen bir şekilde yapıyor. Eğer gerçekten genelde böyle söyleyince insanlar şey diyor. Kesin zengindir. Kesin ailesi zengindir. Yani hep böyle bir kulp uydurma hali var. Tabii ki yapmak istemeyen yapmasın. Ama bu tarz aileleri gösteriyorum ki insanlara örnek olsun. Yapabilen her türlü yapıyor işte. Her adımda şaşırıyorum ya. Her adımda farklı bir şey, farklı bir hikaye. Yani kimisi işte burada hayatı deneyimleyeyim, keyif alayım, dünyanın zirvesini göreyim, spor yapmış olayım, buranın güzelliğini temaşa edeyim veyahut da yaptım demek için yapayım. Hani farklı farklı amaçlarda buraya yürüyen var. Kimisi de bu abimiz gibi işte ekmek parası, eve ekmek parası getirmek için yapanlar var. Bir tane de çocuğu varmış. Ailesi var. Ailesine burada ekmek getiriyor böyle. Vay vay vay. Arkadaşlar çok tırmandık ya. Bayağı tırmandık. Nereden geldik? Şuradaki şey var köy. Köyden geldik. Bayağı bir irtifa kazandık. Ve hala devam ediyoruz. Demin arkadaşla karşılaştım. Hani moral motive olsun diye şey dedi. Yolu yarılamışsın dedi. Dedim bu bana hiç moral motive olmadı dedim. Yani bana şunu söylemen lazım. Artık ulaştın. Artık vardın demen lazım dedim ama maalesef yolu yarılamışız. Bir bu kadar mı çıkacağız anlamadım ki. Hey gidi. Everest hey. Ne çetin coğrafyasın sen. Ben vadiden buraya nasıl çıktım gerçekten akıl kârı değil ya. Tamam hep diyoruz. Bakarsan uzak, yürürsen yakın ama şöyle insan dönüp bakınca gerçekten anlıyor nereden geldiğini. Bir de ben Arap atı gibi oldum ya. Sonradan açılıyor. Sabah böyle açılamıyorum. Ondan sonra bir böyle yürüme hevesi geliyor. Sadece yürüyorum abi. Sadece adıma odaklanıyorum. Tabii bir de nefese. Ve az kaldı. Bugün Tembuçe'de. Tembuçe herhalde. Orada konaklayacağım. Bir sonraki lokasyonda Dembuçe. Arası 20 dakikaymış. İkisini de konaklayabiliyormuşsun ama Tembuçe dediler imkanlar şartlar daha fazla. O yüzden orayı seçeceğim. Bir de burada müthiş bir helikopter trafiği var. Bana böyle Şırnak'ta polislik yaptığım günleri hatırlattı ya. Hep o Çakır Söğüt komando tugayına helikopter gelir giderdi. Kendimi Çakır Söğüt'te hissettim yani bir an. Evet Şırnak'a da selam olsun burada. 3 yılım geçti orada. Tabii ki eski meslektaşlarım, diğer tüm çalışanlara, tabii ki şehitlerimize buradan Everest'ten selam olsun. Şimdi tabii ki şöyle bir geçiyoruz. Herkes tekerlekliyi çeviriyor. Hop biz de çevirelim. Adet yerini bulsun. Hop. Oh. Ve dostlarım bir manastır. My friend from Bhutan. Yeah, they are. Can I show the flag? Oh yeah. Yeah. Burada da abi manastır. Bakın dağın zirvesindeyiz ya. 4000 metreye yakınız. 3900'lerdeyiz şu anda. Arkadaki dağlara bakın. Şöyle dağların gölgesinde manastır. İçeride 8-9 tane monk, keşiş varmış. Tabii öğrencilerin sayısını bilmiyorum. Bak inançlarını nasıl yaşıyorlar. Taşlara, dağlara, taşlara kazımışlar resmen ya. Ve arkadaşlar hedefe ulaşıldı, hedefe varıldı. Sanki hiç yürümemiş gibi hissediyorum ya. Hep böyle oluyor. Bir yere yürümeye doğru başlıyorsunuz. Gerçekten diyorsunuz ki ulan nasıl başladım, nereden başladım filan. Derken neticesinde ulaşıyorsunuz abi. Ve
bir ferahlık geliyor, bir böyle tazelik geliyor insana. Şu anda bende de öyle. Hemen ballı limonatamı içiyorum. Ola ki gelmek isteyen olur. Nerede kalıyoruz? Tashi Delek Lodge Restaurant. Burası güzel, yeşil. Vallahi ben şu yeşillikleri görünce böyle bir koşasım geldi. Ve hala yürürüm ben bu arada. 2-3 saat rahat yürürüm yani. Dedim ya, sonradan açılıyor insan. Ağrısız yok şu anlık. Tabii ki o yarın böyle bir yatıp kalkınca daha çok belli olur. Ama şimdilik her şey yolunda, akarında. Arkadaşlar, kaldığım yerin manzarası. Eğer yarın sabah hava güzel olursa karşımızda Everest Dağı olacak. Ama Dablam zirvesi olacak. Yani şöyle bir yerde 200-300 liraya konaklayabiliyorsunuz, şaka gibi. Bu arada ben powerbank getirmiştim ama buraya gelene kadar kaldığım bütün yerlerde elektrik bağlantısı vardı arkadaşlar. Hani şey dediler, elektrik ücretli. Belki ilerleyen yerlerde olabilir ama şu ana kadar hala yani öyle bir şey olmadı. Ve geldi ya. Gerçekten bak, farklı şeyler denedim ama en güzellerinden bir tanesi benim sabit menü abi ya. Mercimek çorbası gibi, dal dediğimiz dal. Hemen tavuğumuz var, patatesimiz var, turşumuz var. Şöyle küçük bir salata yapmışlar. Sağ olsunlar. Şurada kıtır kıtır ekmeklerimiz var böyle. Çıtır şeklinde. O zaman bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedikten sonra şöyle biraz etrafa göz atalım diyeceğim ama yani soğuk ısırıyor ya. Yüzüm yanmaya başladı benim baştan. Şimdi dervişler demin top oynuyordu da yakalayamadım onları. Yakalasaydım katılacaktım aralarına. Yalnız dostlarım, ne diyorum biliyor musunuz? Yani böyle dağa çıkınca insanlar tabiatın saatine uyuyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıyor, işte ibadetlerini yapıyor. Ondan sonra gün içerisindeki işte işlerini hallediyor gün ışığıyla beraber. Sonra hava kararınca da herkes yuvasına çekiliyor. Akşam yemeğini yiyor. Böyle bir sakinlik çöküyor ki ben şu anda bu yolculuğu tek başıma yapıyorum. Yalnız yapıyorum. Ne porter'ım var, yani taşıyıcım, hamalım var, ne de başımda bir rehber var. Öyle deyince insanlar hani senin rehberin falan diyorlar. Benim rehberim yok. Öyle gidiyoruz bakalım. Buraya kadar iyi geldik. İnşallah buradan sonra da bir kaza bela sıkıntı olmadan bir videonun daha sonuna geldik. Artık yarın daha farklı yerlere gideceğiz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hatırlatmamı yapayım. Beğeni, hype ve like'larınızı alırım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.